Hepimiz, yaşamımızda daha ileriye gitmek, hayallerimize ulaşmak ve kendimizi gerçekleştirmek isteriz. Ancak bazen ne kadar çabalarsak çabalayalım, bir şeyler yolunda gitmiyormuş gibi hissederiz. Sanki görünmez bir duvar karşımızda duruyor ve bizi olduğumuz yerde tutuyor. Bu görünmez duvar, aslında zihinsel engellerimizdir. Zihinsel engeller, kendi iç dünyamızda oluşturduğumuz, çoğu zaman farkına bile varmadığımız düşünce kalıplarıdır. Bu kalıplar, geçmişte yaşadığımız deneyimlerin, çevremizden aldığımız mesajların ve kendi korkularımızın bir ürünüdür. Çoğu zaman bu engelleri gerçek sanırız ve hayatımızı buna göre şekillendiririz. Ancak gerçekte bu engeller, sadece bizim zihnimizin yarattığı birer yanılsamadır. Ve en güzel yanı, bunları fark ettiğimizde, onları değiştirme gücüne de sahip olmamızdır. Zihinsel engellerin yaşamımızdaki etkisini anlamak için önce onları nasıl ve neden oluşturduğumuzu düşünmek önemlidir. Çocukluk yıllarımıza bir göz atalım. O yaşlarda dünya hakkındaki görüşlerimizi şekillendiren temel şeyler, çevremizden duyduklarımız ve deneyimlerimizdir. Bir çocuk düşünün. Sürekli olarak, başarısızlık kötü bir şeydir mesajını alan bir çocuk. Bu çocuk, hata yapmaktan korkarak büyür ve yetişkin olduğunda her yeni başlangıcı risk olarak görmeye başlar. Bu düşünce, onun zihinsel bir engeli haline gelir ve fırsatlara karşı cesaretini kırar. Benzer şekilde, eğer bir birey, ailesinden para kazanmak zordur gibi bir mesaj aldıysa, yetişkinlikte finansal fırsatlara açık olmakta zorlanabilir. Kendi potansiyelini fark etmek ve harekete geçmek için sürekli bir içsel mücadele verir. Bu durum, bir tür kendini gerçekleştiren kehanete dönüşebilir. Çünkü zihinsel olarak engellendiğini düşünen kişi, bunu davranışlarına da yansıtarak hedeflerine ulaşma şansını azaltır. Ancak zihinsel engeller yalnızca geçmişin değil, bugünkü düşünce alışkanlıklarımızın da bir sonucudur. Kendimizle kurduğumuz diyalog bu konuda büyük bir rol oynar. Gün boyunca zihninizden geçen düşünceleri fark etmeye çalışın. Çoğu insanın zihni, farkında olmadan negatif bir iç sesle doludur. Yapamam, benim için imkansız, yeterince iyi değilim gibi cümleler, farkında olmadan tekrar zihnimizde dönüp durur. Ve bu düşünceler, bir süre sonra gerçeklik algımız haline gelir. Peki, bu engelleri nasıl kaldırabiliriz? Bunun ilk adımı, bu düşünceleri fark etmektir. Kendimize dürüst olmalı ve şu soruları sormalıyız. Neden böyle düşünüyorum? Bu düşünce nereden geliyor? Gerçekten doğru mu? Bu sorular, düşüncelerimizi sorgulamamıza ve kökenlerini anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, ben bu işi hak etmiyorum gibi bir düşünceyle karşılaştığınızda, durun ve bu düşünceyi analiz edin. Bu gerçekten sizin düşünceniz mi yoksa çevrenizden mi öğrendiniz? Belki de bir zamanlar başkalarının sizi yetersiz hissettirdiği bir an yaşadınız ve o an, bilinçaltınıza kök saldı. Bu düşüncenin farkına vardığınızda, ona meydan okuyabilirsiniz. Belki şöyle düşünebilirsiniz: bu işi hak etmiyorum diye bir gerçek yok. Aksine, bu işi yapabilmek için elimden geleni yapıyorum. Düşüncelerinizi değiştirmek için zaman zaman bilinçli bir çaba göstermeniz gerekebilir. Ancak bu çaba, sizi özgürlüğe bir adım daha yaklaştıracaktır. Olumsuz düşüncelerinizin yerine olumlu inançlar koyarak, zihninizi yeniden programlayabilirsiniz. Ben başarabilirim. Hata yapmak, öğrenmenin bir parçasıdır. Veya yeterince iyiyim gibi cümlelerle zihninizi beslemek, kendinize olan güveninizi artırır. Bir başka etkili yöntem ise küçük adımlarla hareket etmektir. Çoğu zaman, zihinsel engellerimizin en büyük tetikleyicisi, hedeflerimizin gözümüzde büyümesidir. Eğer büyük bir hedef gözünüzde korkutucu hale geldiyse, onu daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırmayı deneyin. Örneğin, yeni bir beceri öğrenmek istiyorsanız, bir anda mükemmel olmayı beklemek yerine, her gün 10 dakika pratik yapmaya başlayın. Küçük adımlar, zamanla büyük sonuçlar yaratır ve zihinsel engellerinizin gücünü kırar. Zihinsel engellerle mücadelede çevrenizin rolü de çok büyüktür. Eğer sürekli sizi eleştiren, negatif bir çevrede bulunuyorsanız, bu enerjinin size geçmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, destekleyici ve motive edici bir çevre oluşturmak çok önemlidir. Sizi yüreklendiren insanlarla vakit geçirin. İlham verici kitaplar okuyun, motive edici konuşmalar dinleyin. Bu,
zihinsel engellerinizle daha etkili bir şekilde başa çıkmanızı sağlar. Zihinsel engelleri aşmanın bir diğer güçlü yolu ise duygusal özgürlüğe ulaşmaktır. Duygusal özgürlük, geçmişteki olumsuz deneyimlerin ve hislerin üzerimizde yarattığı yükten kurtulmak demektir. Bazen zihinsel engellerin kökeninde yalnızca düşünceler değil, bu düşünceleri tetikleyen yoğun duygular da bulunur. Örneğin, geçmişte yaşanan bir olayda başarısız olduğumuz için hissettiğimiz utanç, gelecekte benzer bir duruma girmemizi engelleyebilir. Bu his, düşünceye dönüşür. Zaten yapamam ve bu düşünce, davranışlarımızı şekillendirir. Bu tür duyguları serbest bırakmanın yolu, onları bastırmak değil, tam tersine onlarla yüzleşmektir. Duygularınızı kabullenmek ve onları anlamaya çalışmak, zihinsel engelleri çözmenin en önemli adımlarından biridir. Bir örnek üzerinden düşünelim. Eğer bir olay sizi hayal kırıklığına uğrattıysa, kendinize bu hayal kırıklığının nedenini sormak faydalı olacaktır. Bu hayal kırıklığı, gerçekten sizin başarısızlığınız mıydı? Yoksa dışsal bir durumun etkisi miydi? Çoğu zaman bu soruları sormak, duygularınızı objektif bir şekilde değerlendirmenize ve onların üzerinizdeki etkisini azaltmanıza yardımcı olur. Bunun yanı sıra, zihinsel engellerin temelinde korkular da yatar. En sık karşılaşılan korkulardan biri, bilinmeyenle yüzleşme korkusudur. İnsan zihni, bilinmeyen karşısında genellikle bir tehdit algısı geliştirir. Bu, bizi hayatta tutan bir mekanizmadır. Ancak aynı zamanda bizi fırsatlardan da alıkoyabilir. Bu korkuyu aşmanın yolu, bilinmeyeni adım adım keşfetmektir. Küçük ve kontrollü riskler alarak korkularınızın sizi yönetmesine izin vermemeyi öğrenebilirsiniz. Bir diğer yaygın korku ise başarısızlık korkusudur. Ancak başarısızlığı farklı bir perspektiften ele almak, bu korkuyu büyük ölçüde hafifletir. Başarısızlık, aslında öğrenmenin en etkili yollarından biridir. Bir çocuk düşünün, yürümeyi öğrenirken defalarca düşer. Ancak her düşüşünde yeni bir şey öğrenir ve sonunda yürümeyi başarır. Biz yetişkinler, neden kendimize bu fırsatı vermeyelim? Hata yapmanın doğal olduğunu ve bizi geliştirdiğini kabul ettiğimizde, zihinsel engellerimizin büyük bir kısmını aşabiliriz. Zihinsel engellerden kurtulmanın bir başka yolu da farkındalık ve meditasyon pratikleridir. Zihin, sürekli geçmiş ve gelecek arasında dolaşırken, mevcut anı kaçırır. Ancak zihinsel engeller, genellikle ya geçmişteki bir olaydan ya da gelecekte olabilecek bir durumdan kaynaklanır. Meditasyon ve farkındalık, zihni şu ana getirir ve geçmişle geleceğin ağırlığından kurtulmamızı sağlar. Günde yalnızca birkaç dakika boyunca nefesinize odaklanmak, zihinsel berraklık kazanmanıza yardımcı olabilir. Son olarak, zihinsel engellerimizi aşarken sabırlı olmamız gerektiğini unutmamalıyız. Bir düşünceyi değiştirmek, bir davranışı dönüştürmek zaman alır. Zihnimiz, alışkanlıklarla çalışan bir mekanizmadır ve yeni bir alışkanlık oluşturmak için tekrar ve süreklilik gerekir. Bu süreçte kendinize karşı nazik olun. Hedeflerinize doğru attığınız her küçük adımı kutlayın ve kendinize teşekkür edin. Unutmayın, zihinsel engellerimiz bizi sınırlayan değil, bize büyüme fırsatı sunan deneyimlerdir. Her bir engel, aşılması gereken bir dağ gibidir. Bu dağın zirvesine ulaştığınızda, kendinizi daha güçlü, daha özgüvenli ve daha özgür hissedeceksiniz. Siz bu güce sahipsiniz. Tek yapmanız gereken, içinizdeki potansiyeli serbest bırakmak ve kendinize inanmak.